Uzun bir aradan sonra Kicklet'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber çok değişik bir ayakkabıdan bahsedeceğiz. Bu ayakkabının ismi de Nike SB Dunk Low Sandy. Evet, şimdi ayakkabıya geçmeden önce peşinen söylemek lazım. Bu ayakkabı böyle herkesin giyebileceği, rahat kombinlenebilen bir ayakkabı değil. Ama bence kesinlikle koleksiyonunuzda yer almasını gerektiğini düşündüğüm bir parça. Sebebini ise arkasındaki hikayeyi anlattıktan sonra anlayacaksınız. Ama lafı da çok fazla uzatmadan öncelikle gelin size bir ayakkabıyı göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere kutumuz bu. Gördüğünüz üzere kutu Striper'dan bir Nike SB kutusu. Çok klasik bir kutudur. Şimdi bu kutuyu açıyoruz ve işte ayakkabımız burada. Kendisi efendim Nike SB Dunk Low Sandy oluyor. Namı diğer de eBay Shoes ya da eBay Sneakers diye de geçer. Evet. Şimdi kutuyu bir kenara bıraktık. Neden? Onunla alakalı konuşacak çok fazla bir şey yok. Asıl konuşacağımız arkadaşlar bu görmüş olduğunuz dunklar ve bu dunkların neden bu kadar iddialı bir tasarıma sahip olduğu. Tabii bu iddialı tasarımın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz renk paleti arkadaşlar. Bu renk paleti de nereden geliyor? 2000'lerin çocukları hemen hatırlayacaklardır. eBay'den geliyor. eBay arkadaşlar bir satış platformu. Buradan işte auction falan yaparak satış yapabiliyorsunuz ya da direkt ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Zamanında da, bu zamanda dediğim tarihte 2003 oluyor. Nike eBay'e diyor ki gel seninle bir tane ayakkabı yapalım. Bu ayakkabıyı da müzayedeyle satışa koyalım sitede. En çok parayı veren de bu ayakkabının sahibi olsun. Gelen geliri de gidelim Tim Brown Foundation'a verelim. Onlar da Portland, Oregon'da kaykaycılar için işte skate park yapsınlar. Ne bileyim oradaki skate parklar varsa eğer restore etsinler vesaire diyorlar. Tim Brown da kimdir? Kendisi arkadaşlar 25 yaşında çok genç yaşta kaybettiğimiz profesyonel bir kaykaycı. Onun adına kurulmuş da bir vakıf var. Bu vakıfa diyorlar ki geliri direkt olarak yatıralım. Orada da kaykaycılar bundan nasiplensin diyor. eBay'de diyor ki tamam abi yapalım. O zaman iş nereye geliyor? Artık ayakkabının kendisini tasarlamaya. Ve en nihayetinde de bu ayakkabı ortaya çıkmış oluyor. Peki arkadaşlar, ayakkabı tasarım süreçlerinde şöyle bir şey vardır. Bir ayakkabı final haline alana kadar birçok numune tasarlanır. Buna da sample ürün deniliyor. Bu ayakkabının da 2 tane daha sample ürünü var. Nike de diyor ki ya bu ayakkabı satıldı, 30 bin dolara satıldı ve bu ayakkabı artık biricik olmak zorunda. Yani dünyada tek olsun bunu alan kişi diyor. Ve o sample'ları da geliyorlar testereyle katır katır bu görmüş olduğunuz noktalardan parçalıyorlar arkadaşlar. İşte bu ayakkabının doğuş hikayesi de buradan geliyor. Aslında tribute ettiği hikayede burası. Zamanında parçalanan o eBay Dunk'lar, namı diğer eBay Dunk'lar görmüş olduğunuz bu 2022 versiyonunda tekrardan hayat buluyor ve karşımıza çıkıyor. Burada tabii başka bir noktaya daha tribute var. O da Nike'nin aslında SB'sinin yaratıcısı. Burada görmüş olduğunuz SB'sinin yaratıcısı olan Sandy Bodeker'a. Sandy Bodeker kimdir arkadaşlar? Kendisi Nike'de ayakkabı testeri olarak işe başlamış ve daha sonrasında kaykay kültürüne Nike'nin içerisinde çok fazla yatırımlar yapmış, çok fazla o kültüre dikkat çekmeye çalışmış ve en nihayetinde Nike SB markasının oluşmasını sağlamış olan kişi. Kendisini yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında kaybettik. 2022 yılında da bu ayakkabıyı kendisine bir tribute olarak tekrardan yayınlıyorlar. Peki bu ayakkabıyla Sandy Bodeker'ın ne alakası var diye soracak olabilirsiniz. Arkadaşlar yıllar sonra fark ediliyor ki bu eBay auction'ında 30 bin dolara ayakkabıyı satın alan kişi aslında Sandy Bodeker'mış. Adını kimseye söylemiyorlar, gizli tutuyorlar yıllarca vesaire. Sonra bir gün Sandy Bodeker yanlış hatırlamıyorsam ofise eBay Dunk'larla geliyor. Millet diyor ki lan bu ne, bu ayakkabıyı biz vermedik mi? Çocuk 30 bin dolara biri aldı bunu, sattık falan vesaire. Sonra diyor ki kardeşim ben aldım ya, ben verdim bu parayı diyor. Buradan da kendisinin kaykay kültürüne ne kadar bağlı olduğunu, ne kadar o kültür için çabalamak istediğini de görmüş oluyoruz. Yani 2003 yılında 30 bin doları çat diye aslında bir yere bağışlamak, yani gerçekten bilmiyorum, bana çok büyük bir para olarak geliyor. Helal olsun diyorum kendisine.
Zaten kendisi de Nike'nin içerisinde çok saygı duyulan bir tasarımcı, çok saygı duyulan da bir egzekutif. Bu ayakkabı da ona ithaf edilmiş oluyor böylece. Tabii bu ayakkabıların kesikli olmasının nedenini az önce söyledim. Sample ürünlerini testerelerle kesmişlerdi oraya gönderme diye. Ama tabii bunun arkasında bir duygusal bağ daha var. O da bu ayakkabının tek sahibinin Sandy Bodecker olması. Bu ayakkabıyı tekrardan release ederken, yeniden yayınlarken orijinal haliyle yapmak istememe sebepleri de o ayakkabı sadece Sandy'nin ayakkabısıydı diyor Nike. Ve sadece de Sandy'nin olarak kalacak demiş ve daha farklı geçmişe de gönderme yapan bir tasarımla bu ayakkabıyı 2022 yılında satışa sunmuş. Ayakkabının iç kısımlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar, şimdi bunun içerisinden çıkarmayacağım. Sandy Bodecker'ın fotoğrafını ve döneminde kesilmiş olan eBay Dunk'lardan bir tanesinin fotoğrafını görebiliyorsunuz. Gerçekten Nike tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm ayakkabılardan bir tanesi bu arkadaşlar. Maalesef bu ayakkabı benim size'ımda değil, benim bedenimde değil. 36 numara bunlar. Zaten elim kadar gördüğünüz üzere. Yani bir de şuradan kendi size'ımdan bir ayakkabı alayım da aradaki farkı size bir göstereyim arkadaşlar. Buyurun. Yani bu ayakkabıyı ben giyemeyeceğim için maalesef elimde tutmayacağım. Ama gerçekten kendi size'ımda olsaydı koleksiyonumda olmasını çok isterdim. Gerçekten tekrardan söylüyorum, Nike'nin tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm bir ayakkabı. Yani arkasında hikayesi olan, arkasında duygusal bir bağ olan, ticari kaygıların daha gerisinde olan işler benim her zaman çok dikkatimi çekiyor. Çok da beğendiğim işler oluyorlar. Yani videonun başında söylemiştim, bu ayakkabı herkesin ilgisini çekecek bir ayakkabı değil. Açıkçası benim de tasarım olarak çok böyle sağda solda her yerde giyebileceğim, rahat kombinleyebileceğim bir ayakkabı değil kesinlikle. Ama arkasındaki tarihe baktığımız zaman, arkasındaki anlama baktığımız zaman kesinlikle Nike'nin koleksiyonunda çok önemli bir yer taşıdığını söylemek mümkün bu Dunk'ların. Evet arkadaşlar, Kicklet'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlerle beraber Nike SB Dunk Low Sandy'yi incelemiştik. Gerçekten Nike tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm bir ayakkabı. Her sneakerhead diyeceğimiz insanın koleksiyonunda olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu ekonomide biraz zor ama ne diyebiliriz ki artık, yani zor olmayan bir şey mi kaldı bu ülkede? Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Nike SB Dunk Low bu şekildeydi. Umuyorum yeni videolar gelmeye devam edecek. Uzun zaman olmuştu sizle de konuştuğum bir video çekmeyeli. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.